Yolda gelirken size durmadan dokunurlar ederler. Bence bu hoş bir şey değil. Bak mesela tutacak beni. Tutmaması lazım. Birazcık riskli. Onu da bir drone ile gösterelim. Günaydın sevgili dostlarım. Bugün neredeyiz? Phuket'te Patong'dayız. Şu anda konaklamamızın arka kısmını görüyorsunuz. Yani ön kısmı burası. Bizimkisi arkada kalıyor. Buranın geceliği 23-24 dolar veriyoruz. Hemen yanımızda böyle bir masaj salonu var. Burada bir terlikçi falan var. Buraya geldiğinizde selam milletin. Videomu gösterin. Mutlaka alırsınız. Metin de bana birer tane aldık. Nasıl gidiyor Metin Phuket hayatı? Abi Phuket hayatı birazcık kötü başladı hasta olduğumuz için ama Evet. atlattık, bir şey kalmadı. Şimdi çok güzel sahiller, çok güzel plajlar, çok güzel mekanlar gezeceğiz. Heyecanlıyım açıkçası. Zaten esas olaya yeni başlayacağız. Çünkü sen daha buraya geldin. Genelde içini gördüm buradan. Biraz daha sokak kültürünü gördün. Senin göreceklerin şimdi başlıyor turla beraber. 2 gün sonra tur geliyor arkadaşlar. 21 kişi bize katılacak. Beraber gezeceğiz bir hafta boyunca. İlerleyen zamanda böyle organizasyonlar olduğunda da Instagram'dan Sezer Yılmaz 5 tane Z'li sonu takip etmeyi unutmayın. Çünkü oradan duyuruyorum genelde. Burada da duyurdum ama ilk orada başlamış oluyor. O yüzden kaçırmazsanız güzel olur. Güne The Sezar'la da başlıyoruz. The Sezar gömleğimiz yeni sezon. Sana özel 10 koduyla da alabilirsiniz. %10 indirimli olarak sadece YouTube'a özel. Şimdi biraz size sokağı göstereceğiz. Burada kahvaltı yapılacak mekanlardan bahsedeceğim. Bu biraz bilgilendirme, sokak kültürünü anlatma olacak. Burada genelde turları, işte telefon hatlarını vesaire satarlar. Yani bu yol boyunca komple masaj salonlarını, her şeyi vesaire rahatlıkla görebilirsiniz. Zaten biraz Metin'e dedim, uzaktan çek beni dedim masaj salonlarının önüne gelince. Yolda gelirken size durmadan dokunurlar ederler. Bence bu hoş bir şey değil. Hani sonuçta istemediğin bir şeyi yapıyorsun. Belki onlara göre komik olabiliyor ama ya ben çok rahatsızlık duymuyorum ama çok rahatsızlık duyacak insan da var açıkçası. Mesela ben iğrendim abi ya. Sevmedin Yani değil mi? yolda yürüyemiyorsun. Sağ tarafta da aynı yer var, sol tarafta da aynı yer var. Masaj salonu kültürü adında bildiğin taciz ediyorlar. Hiç alışamadım. Şimdi sen bir de Bali'den geliyorsun. Bali ile buranın arasında 100 yıl fark var arkadaşlar. Nasıl bir fark var anlatayım. Bali'de kültürel olarak çok daha rahatsınız. Yani böyle turizm bu kadar patlak değil. Burada turizm uçmuş seviyede. Zaten şöyle bir mağazayı göster. Alın size Alanya, Antalya yani direkt. Biraz daha geriden gelsene Metin. Çok yakından çekme. Çünkü bunlar gördü mü kamerayı? Kamerayı yapabilir. altta tutacağım, görmeyecekler. Tamam, süper. Bak mesela breakfast. Böyle yerel yerde yersen yumurta, sosis, ekmek 100'e yersin. Ama bizim gideceğimiz yerde yersen 300'den aşağı yiyemiyorsun. Maalesef burada yemekler de pahalı. Neyse kültürden bahsediyordum. Bali ile buranın arasında gerçekten çok var. Yani Bali şey konusunda çok oturmuş. Mekan konusunda çok oturmuş. Mekan konusunda, insan konusunda, kültürel anlamda çok oturmuş. Burada full şey yapıyorlar. Turizme çekebilmek için böyle ladyboyları da kullanıyorlar. Bu ladyboyların kültürüne inecek olursak. Şimdi burada kuzeyde insanlar var. Durumları buradakiler kadar iyi değil açıkçası. Buradakiler kadar para yapamıyorlar. O yüzden aileler de bu çocukları küçük yaşlarda, erkek çocuklarını özellikle bu şekilde yetiştirerek turizme hazırlıyorlar. Ne kadar doğru, ne kadar yanlış onu artık siz söyleyin. Ben karışmıyorum bu konuda. Çünkü bana göre çok yanlış. Bu tamamen istismara giriyor. Çocuğun belki de hayat ailesini tamamen değiştirecek bir harekette bulunuyorlar. Ve bu hoş olmuyor açıkçası. Böyle burada masaj diye beklerler. Şimdi buradaki kadınların bacakları açıksa arkadaşlar, ben size biraz detay da vereceğim. Bacakları açıksa evet içeride buyurun sizi mutlu sonla sonlandırabiliriz demek bu oluyor. Bak mesela tutacak beni. Tutmaması lazım. I'm good and you? Gördün mü? Kamerayı gördü. Normalde o kamerayı görmese direkt bir yerinden tutuyor ediyor falan işte bu hoş olmuyor. Eğer bacağı açıksa dediğim gibi içeride elle ya da ne bileyim bilmiyorum ya detayı çok fazla. Çünkü çok ilgimi çeken şeyler değil ama duyduğumu anlatıyorum sadece. Bu şekilde sizi mutlu son verebiliyorlar. Önce masaj yapıyorlar sonra sana bir teklif sunuyorlarmış. İşte böyleyken böyle. Okey sen okeyliyorsun. Eğer normal bacakları kapalı şekilde oturuyorsa orada gerçekten masaj vardır. Yani masaj kültürünü benimseyebilirsiniz. Ama bu Patong Caddesi'nde genel anlamıyla zaten buranın olayı o. Biraz daha içerisi alengirli öyle söyleyeyim normal değil. Burası da PlayStation salonu arkadaşlar. Buraya geldiğinizde dün girecektik oynayacaktık oynayamadık. Dediler kardeşim dediler önce ot alman gerekiyor. Ot içmen lazım yoksa oynayamazsın. Ot içmeden oynayamıyorsun. Parayı da oyuna vermiyorsun ota veriyorsun. Çok değişik bir sistem. Güzel bir sistem. Ot severlerin dikkatini Çok edebiliriz. güzel bir sistem abi. Bence de yani farklı bir sistem düşünmüş Adam adamlar. şey dedi açık açık. Ben dedi PlayStation kafe miyim kardeşim dedi. Ben Aynen. dedi torbacıyım, benden otunu alacaksın. Oturacaksın, keyif yapacaksın. Alkolünü de içebilirsin, meyve suyunu da içebilirsin. Müziğini de dinleyebilirsin.
Arkadaşlıklar da edinebilirsin bu şekilde. Ben dün uğradım, baktım. Aha. Bir tane Alman çocukla tanıştım. Gayet eğlendim. Tabii ki ben kazandım. Ama güzel diyorsun. Keyifliydi abi. Tuklara ne diyorsun abi? Tuk-tuklar koparırlar arkadaşlar. Yani eğer tuk-tuklarla doğru şekilde pazarlık etmezse bir anda turist fiyatından koparırlar. O yüzden buraya geldiğinizde arkadaşlar lütfen gruplaysanız özellikle iyi bir fiyat alın. Yoksa bunlar sizi koparırlar. Ama keyifli mi? Keyifli. Buraya kadar gelmişken fazla da para versen bin bir kere ona. İstersen içeriden Bluetooth'a bağlan, müziğini de aç son ses. Burada istediğin şekilde keyfini sür. Öyle bir yer. Bence gelmişken tuk-tuka binilmeli abi ya. Kesinlikle. Yani buranın karakterini yansıtan bir araç. O yüzden bu anı yaşamanızı tavsiye ediyorum. Fiyatları da ilk başta pazarlık yaparsanız o kadar da pahalı gelmeyecektir. Aynen. Ya bizim çünkü buranın, ben döviz şeyini hesaplayayım size, currency olayını. Şu anda burada 1 dolar 36 baht. Yani bizdekiyle hemen hemen aynı. 100 lira bizde 90 lira falan oldu. 85-90 lirada. Burada ayrı bir yer var. Ne müzik? Burada Phuket in Travel var. Umut abinin yeri. Bir uğrayalım ona. Hayırlı işler diyelim. Arkadaşlar No şimdi video, no video. burayı restoran yapıyor. Üst kısmını da hostel yapıyor. Yani burada yeni bir eviniz var artık. Bilmiyorum içeride mi kendisi. Geldiğinizde buraya mutlaka uğrayın. İçeride çünkü Türk yemeklerinden tutun, Tay yemeklerine her şeyi koyacak Umut abi. Üstüne hostel de olacak, 10 yataklı falan. Özellikle bütçesel anlamda zorluk çekenler buraya gelebilirsiniz. Bilginiz olsun. Güzel bir yer yapıyor Umut abi. Şu anda tadilat aşamasında bazı sorunları vardı. Kendisi de burada değil anladığım kadarıyla. Neyse ona başka gün, başka saat tekrar geliriz. Tam da merkezde yani. Şu anda Patong'un merkezindeyiz. Bizim turumuzla beraber gelecek insanlar nerede kalacaklar? Hemen şurada Sleep With Me'de kalacağız arkadaşlar. 4 yıldızlı bir otel. Üst katında, çatı katında havuzu var. Sonsuzluk havuzu var. Infinity House diye geçer. Güzel. Herkes burada keyfinde olacak. Çünkü buradan çıkar çıkmaz direkt bizi Bangla Road karşılıyor arkadaşlar. Bangla Road da buranın en canlı gece hayatının olduğu yer. Uzunca bir sokak düşünün. Sağlı sollu gece alemlerinin olduğu. Kimisinde işte ping pong show falan diyorlar ya. Onlar var. Kimisinde İşte içeride striptizci kızlar var, kimisinde bilmem neler var, kimisinde normal gece hayatı, canlı müzik. Her kültürden, her şeyden bulabiliyorsunuz. Buranın ucu yok arkadaşlar. Bu gece, bu video bittikten sonra biz şimdi bir kahvaltı yerlerini vesaire daha göstereceğiz. Gece devamında, bu videonun değil, yeni videoda, diğer videoda gece hayatını çekeceğiz sizi derinlemesine. Hatta bilmiyorum belki gizli kamera koyup bazı şeyler yapabiliriz ama çok müstehcen görüntüler var içeride. O yüzden YouTube direkt yasaklar. O yüzden böyle bir şeye topa girmek doğru olmayabilir. Ama derinlemesine o caddeyi de sizlere anlatacağım. Çünkü çok bilgiliyim. Her şeyi öğrendim. Böyle dün tek tek dolaştım. İçlerine girdim. Neler dönüyor, neler dönmüyor. Çünkü tur gelecek buraya. Adam soracak. Ben şuraya gitmek istiyorum. Şunu yapmak istiyorum. Nerede, nasıl şekilde? Sen de turun sahibisin. Şimdi bilmiyorum kardeşim dersen çok makul olacağını düşünmüyorum açıkçası. SIM kart laundry konusuna gelelim. Eğer Tayland'a geldiyseniz Phuket'e kesinlikle ama kesinlikle havaalanında para bozdurmayın. SIM kartı almayın. Çok daha pahalıya mal olacaktır. Gelin 7-Eleven'da 7 günlük paketler var. Ya da hiç paket almayın. SIM kart alın. SIM kartın uygulamasını indirin. İçinden paket alın. Bu Bali'de de böyle arkadaşlar. Kesinlikle SIM kartlara direkt tak diye para vermeyin. Çünkü kazıklanıyorsunuz öyle söyleyeyim. Bilmiyorsunuz çünkü. Biz de bunu deneyimleyerek öğrendik zaten. 2 tane karşılıklı AVM'si olan bir yer. Mesela Bali'de bunu göremezsiniz arkadaşlar. Bali'nin merkezine, Denpasar tarafına inmediğiniz sürece özellikle Uluwatu böyle yerlerde kocaman AVM'ler göremiyorsunuz. Daha çok yemek satan, işte ne bileyim ev alışverişinizi yapabileceğiniz küçük shoplar oluyorlar. Çok büyük olmuyor. Ama burada gerçekten hani kolonizelleşmiş toplumun ne derler ona kardeşim? Kapitalist bir sistemin oturmuş halini görebiliyorsun. Mesela burada bir kahvaltı yapmaya çalışsa J Club'da ya da Starbucks'ta en az 10 ile 15 dolar para harcayacaksınız. Az önce gördüğünüz Tayli'nin mekanında ki bu merkezde, merkezin dışına yine git. 100 bahta kahvaltı yapabiliyorsun. Arada çok uçum var. Yani 100 baht da şu an 3 dolar yapıyor arkadaşlar. 3 dolar nere? 15 dolar nere? İşte kapitalizm. Adam buraya kira veriyor daha fazla. Bakım yapıyor. Sana güzel hizmet veriyor. Güzel kahve veriyor. Karşılığında istiyor haliyle. Ben de buna karşı mıyım değil miyim artık bilmiyorum ya. Bazen diyorum ki Sezer ne yapıyorsun buralarda? Ormanda yaşa. Sonra ormanda yaşıyorum. Ne yapıyorsun buralarda? Kendi köyüne. Böyle bir karmaşıklık içerisinde. Daha önceki videolarda söylemişizdir. Ben artık taşınıyorum arkadaşlar. Dünya turuna şöyle mola veriyorum.
sürekli gezmeye devam edeceğim ama planlı şekilde gezeceğim. Çünkü şimdi ben izlediğim çocuklar var, gezginler falan. Bu çocukların hepsi geziyorlar ama bir yandan da işte böyle son paralarıyla geziyorlar. İşte oradan 3-5 kazanıyorlar, öyle geziyorlar. Beni az çok tanıyorsunuz. İlk videolardan beri, Malta'dan beri benim hiçbir zaman durumum hani ekonomiksel olarak down olmadı. Hep biraz daha iyiydi. Biraz daha üst seviyeye çıkarttık. Yeni ticari atılımlar yaptık. Disaster Collections'ı kurduk. İşte travel muhabbetini yapıyoruz. Üstüne ne bileyim veyahut firmam var. İçerik üretiyoruz. Hep bir gelir var yani bir şekilde. Bu gelir seviyesini koruyabilmen için de ticari yapılanmanın sağlam olması gerekiyor. Sağlamlığı yakalayabilmen için de sürekli plan projeyle yönetmen lazım. Gezerken de hepsini yapamıyorsun. Bak şimdi Metin olmasa burada ben o kamerayı tutacağım, bir yandan anlatacağım. Onu yapacağım, bunu yapacağım. The Caesar'ı tanıtacağız, onu yapacağız, edeceğiz derken çok zorlayıcı olabiliyor. O yüzden biraz daha planlı şekilde gideceğiz. Neyse Patong şimdi bu beach dediği, burası Bangalore arkadaşlar. Buranın günahlar şehri. Bak günahların en büyük dibi burada. Ben daha kirli, ben daha böyle aşağılık bir yer daha görmedim. O kadar net söylüyorum size. Hani buradaki aşağılıklığı gerçekten çok seven insanlar da var, saygı duyuyorum ama bence kalite düşük. Çünkü Güney Amerika'dan geldim ya. Yani Güney Amerika'dan gelince bazen her şey farklı gelebiliyor. Orada daha çok böyle dans, eğlence, kültür seviyesi çok yüksek. Burada genelde çıplaklıklar üzerine kurulmuş. Biraz daha böyle gece sonunda ben bunu alayım götüreyim kafası oluyor eğlenceden uzak şekilde. O da beni tatmin etmiyor açıkçası. Şimdi dostlarım, burada ayrıca şunu da bilmeniz gerekiyor. Pazarlık konusunda dikkatli olun. Yani mutlaka her şey konusunda pazarlığa girişin. Adam size 500 diyorsa 100'den açın kapıyı. Mutlaka 150 ya da 200'e verecektir onu. Çünkü 3-4 katı para çekerler. Burada diğer bir daha önceden de bahsettiğim yasallaşmış olan ot muhabbeti var. Burada istediğiniz şekilde alıp sokakta içebileceğiniz anlamına gelmiyor ki içebiliyorsunuz. Hani içenleri görüyoruz. Bolca görüyoruz sahilde vesaire de. Her yer kokuyor zaten. Ama işin asıl olayı buraya geldiğinizde eğer bu mereti içecekseniz içeride oturup içmeniz gerekiyor. Yasal hali bu. Şimdi yerler var az önce PlayStation salonu gibi. Burada da bir sürü satan yerler oluyor. Bak mesela bir tanesi Kafi Kuş diye. Oraya adam işareti koymuş. Bir şöyle uzaktan bir görelim. Kahve sigara keyfi diyor adam. Bak mesela buradan alıp şey yapabiliyorsun, çözebiliyorsun. Yemeklerle ilgili problemleriniz varsa sokak kültüründe geldiği için bazı şeyler mikrop, bakteri vesaire vücudun alışık olmadığı için sokak kültüründen yediğinde bir anda midende patlaklar olabilir. O yüzden böyle mesela The Vista güzel yerleri tercih edersen geldiğinde yersen senin için daha sağlıklı olabilir. Artık benim midem çöp gibi mi oldu artık diyeyim ne diyeyim her şeyi yediğimizden dolayı. Buradaki tüm sokak pazar yerlerine gittiğimde yediğimde hiçbir şey olmuyor. Bana çarpan bir şey yok ama seni çarpmayacağı anlamına gelmiyor. O yüzden en azından tezgahına bak yiyeceğin yerin. Çok temiz değilse uzaklaş orada. Tatile geliyorsun buraya mahvolursun vallahi. Bence havası da Bali'den sıcak. Daha nemli, daha çok terleten bir havaya sahip abi. Evet ama şimdi senin kıyasladığın ortamda şu var. Sen Bali'deki muson mevsimiyle şu an buranın yazını karşılaştırıyorsun. Böyle belki bundan bir ay sonra Bali'de de inanılmaz devasa bir sıcaklıkla beraber bitirici bir gün seni bekliyor olabilir. Sen ne zaman gittin ilk başta Bali'ye? Ben Kasım'da gittim abi. Tam sezon bitti sen şeyde. Evet, yağmur sezonunu gördüm. Gördün. Şimdi sezon başını görüyorum. Ama ben yine de bu kadar Ben olacağını düşünüyorum. pis bir hava olacağını düşünmüyorum. Ben çok Çünkü pis burada olacağını düşünüyorum. yeşil görmek daha her yer ağaç, orman abi. Ama Bali'de mesela Canggu'da o sıcaklığı hissedebiliyorsun. Canggu'da hissedebilirsin evet. Ya bak burayı hiçbir zaman Tayland'ya kıyaslama. Çünkü sen sadece şu an Patong'un içindesin. Sen bugün şimdi tekneye bindiğimizde işte şeye gideceksin. Phi Phi Adası'na gideceksin ıvır zıvıra. O an şunu diyeceksin. Ulan acayip bir yermiş burası ya. Eminim diyeceksin. bu arada. O adalarına böyle diyeceğime eminim ama şehir hayatı abi biliyorsun beni her zaman uzaklaştırıyor. Ya mesela Yani- biz Canggu'da nasıl mutsuzduk Deniz'le? Dedik hani burası yordu artık bizi gidelim falan. Şu an sen de bunu yaşıyorsun. Ama Canggu'nun güzel bir tarafı şuydu. Mekanlar güzeldi. Kahvaltı ediyordun, yemek yiyordun. Çok kaliteliydi. Güzel değil mi ambiyans? Evet ya ambiyans güzel. Burada o da yok. Kalite çok düşük. Değil mi? Burada kalite yerlerde abi. Kalite düşük. Yani burada yemek olayı falan biraz daha zor arkadaşlar Bali'ye göre. Bali'nin taşına, toprağına kurban olayım ben ya. Bali değişik bir mevzu arkadaşlar ya. Bali'yi ben bu kadar sevdiğimi aslında şu an buraya gelince anladım. Şimdi 15 gün sonra da hatta 10 gün sonra Dubai'ye geçeceğim. Bali ile Tayland'ı ne kadar sevdiğimi anlayacağım. Sonra Türkiye'ye döneceğim mesela Bali'den sonra şey diyeceğim. Ulan ben hakikaten orada mutluymuşum falan da diyebilirim. Ya da Türkiye'de de çok büyük mutluluğu yakalayabilirim.
Bence esas olay mantalite. Mantalite nerede olduğunun önemi yok. Ne kadar mutlu olabileceğini sen seçebiliyorsun. Çünkü hatırlıyorum en güzel anılarımın olduğu ülkelerden biri Brezilya'ydı. 100 kişiye sor 90'ı gidemez Brezilya'ya korkudan dolayı. Ama benim de en güzel günlerim orada geçti işte. Yani biraz mesela geçen gün Çağatay Özdemir var yakın arkadaşımız bir video paylaştı. İşte ülkeleri sayıyor böyle. Çocuk dedi ki Hindistan. Ve şu an 1000 kişiye söyle Hindistan'a gitmez. 999'u der ki ne işin var o pis memlekette. Ama Çağatay için özel anıların olduğu bir yer olmuş orası. O yüzden Hindistan'ı rahatlıkla söyleyebiliyor. Öyle bir yer işte ya. Aslında nereye gittiğinin önemi yok. Oradaki koşulları doğru yakalarsan, insanları etkileşimini iyi sağlarsan mutlu olabiliyorsun bir şekilde. Ama Bali'deki mekancılık harbiden çok üst seviyeymiş ya. Ben daha görmedim ha öyle güzel mekanların olduğu bir ülke. Abi hem çok estetik hem çalışanların saygılı olma durumu yani insanın mutlu olması için bence çok da yeterli. Ya. Fiyatlar da Fiyatlar buraya da göre çok daha iyi ya. uygun. Yani buraya geldiğimden beri tuk onun dışındaki sokak satıcıları, onun dışındaki berberler hep turist olduğumuz için bize aşırı fiyatlar Koparmaya söylüyorlar. Sorduğumuz zaman ya kardeşim bir tane sakal tıraşı nasıl 400 baht olur diye sorduğumuzda çünkü sen turistsin diyor. Durumda da bir şey diyemiyoruz. Bu Bali'de hiç gördüğüm bir durum değil açıkçası. Yani tabii illa vardır aralarda şöyle ufak tefek. Ama burada herkes yani bu bir karakter yaşam tarzı haline gelmiş. İnsanlar alıştırmışlar. Bana çok ters. Şu an neredesin biliyor musun? Neredeyim? Dünyanın en fazla turist alan ülkelerinin başına geliyorsun. Ondan böyle alışmışlar. Burası. Arkadaşlar Uncle Joe'ya geldik. Burası gerçekten kaliteli, güzel. Diğer kafe H Club mıydı neydi? Ona göre çok daha uygun fiyatlı. Burada yemek yiyebilirsiniz. Gayet güzel. İçerisi de çok serin. Siparişinizi buradan vermek zorundasınız. Yoksa almıyorlar. Ne yiyeceksin Meto? Bir gösterelim menüyü. Green panini cheese. Bunu dün gördüm çok güzeldi bu arada. Bridge ham cheese 250. Mesela bunun fiyatı 250'yi 36'ya böleceksiniz arkadaşlar. Vallahi ben bölemem şu anda. 8, 7,5, 7, 7-8 arası. Bence pahalı yani. Çok dolar. lezzetliydi. Evet çok iyiydi abi. 4 dolara yiyorduk. Ben full breakfast alacağım abi. Mesela bende direkt bir uygulama var Revolut diye çok iyi bir kart Avrupa'da kullanıyordum. Mesela tutan rakamı direkt burada görebiliyorum 17 euro tuttu. Yani dünya sıralamasına baktığımda Avrupa ülkelerini gezdiğimde falan ben bunu Malta'da 13-14 dolara 13-14 euroya yiyordum. Burada da 7-8 euroya yiyorum mesela. Çok da ucuz değil aslında düşündüğümde. Şimdi arkadaşlar kahvaltımızı yaptık. Böyle bir meyvecinin önündeyiz. Mesela karpuz almak istiyorsunuz. 50 baht yani 40 liraya falan alabiliyorsunuz. Değişik meyveler var mangosundan. What was the name of this? Guava. Mesela guava var. İçi böyle şeyli, ekşimsi, dışı böyle tatlımsı, değişik bir şeyler falan yani. Şu Bali'de çok ünlüydü zaten. Neydi? Mongalas mı? Mango yok. What was the name of this? Mangostin. Çok en sevdiğim o benim. Favorim Allah. Sarımsak gibi arkadaşlar böyle açıyorsunuz için sarımsak şeklinde ama tadı çok tatlı böyle. Bence benlik değil çok tatlı çünkü bayıyor beni. Jelibon bir tane gibi yiyebiliyor. Jelibon gibi. Jelibon'un meyvesini yapmışlar gibi bir şey. Burası Labdi diye geçer arkadaşlar. Buranın en ünlü hostelidir. Günlük 20 dolardır. Bak biz şu anda kişisel odaya 20 dolar veriyoruz. Burada 10 ya da 15 yataklı bir hostelde 20-22 dolara kadar kalabiliyorlar. Ama içerisi böyle bir kompleks gibi düşünün. İçerisinde havuzundan eğlencesine parti hosteli diye geçer bunlar. Özellikle Mad Monkey ile Labdi falan böyle çok ünlü, revaçtadır. Bunların en kral babaları ise Selina'dır. Selina özellikle böyle sanki hostelde değil de inanılmaz bir tatil köyü düşünün. Onu birleştirmişler. Siz de arada kalıyorsunuz gibi. Verdiğiniz parayla aslında hani şey düşünebilirsiniz. Ulan çok kişiyle yatacağız ama çok da konforlu oluyor. Ben Panama'da kalmıştık o zaman Sunny ile beraber. 4 kişilik yataktı. Günlüğü kişi başı 21 dolar falandı. Ama içinde kahvaltı dahildi. Kahvaltıyı zaten Panama'da 10 euroya falan yiyordun ya. Çok pahalı. Panama biraz kıyasladığında özellikle adalar diğer Güney Amerika, Orta Amerika'ya göre daha pahalı kalıyordu. Orta Amerika'da gideceğiniz ülkelerden söyleyeyim size. Meksika, Panama, Costa Rica en fazla pahalı olan ülkelerin başında geliyor. Güney Amerika'ya indiğinde ise en pahalı ülke düşüneyim bir Uruguay çok pahalıydı. Uruguay'da mesela eti 20 dolara yiyorsan Arjantin'de 10 dolara yiyordun. Şu anda Arjantin'de enflasyon iyice arttı. O yüzden Arjantin de eskisi kadar ucuz değil. 1000 peso oldu ya. Yani 1 dolar 1000 peso. İnanabiliyor musunuz? Çok büyük paralar gerçekten. Onun dışında o yani Güney Amerika'da Kolombiya, Brezilya daha pahalı onlara göre. Çünkü gelir dağılımı iyice orada adaletsiz halde.
Ya ilk başta gezmek istiyorsanız böyle Tayland'da, Bali'de başlayabilirsiniz. Çok daha güvenli olur. Sri Lanka'ya gidebilirsiniz. Genelde gezginler orada başlıyor ucuz diye. Öyle değişik destinasyonlar. Sahile doğru çıkıyoruz arkadaşlar. Sahilde bizi neler karşılıyor onlardan biraz daha gösterelim. Gündüz saatlerinde geldiniz ve pişersiniz. O yüzden mutlaka güneş kremi vesaire sürün. Bak yine sürmedik, unuttuk. Aldım halbuki ama. Yine burada masajcı ablalar, masaj, how are you? Burada ayrıca böyle masaj salonu var. Her yerde masajcı var. 100, 200, 300 bahttan, 250 bahttan başlar. 350, 400, 500. İyi yer 800'e kadar verirsiniz. 1200 bahta kadar çıkanlar var. Artık hizmetin şekline göre değişiyor. Mesela örnek vereyim. Tay masajını 200'e yapıyor. Ayak masajını 200'e. It's a 1 hour or 30 minutes? 1 hour. Mesela ucuz 1200 bahta tay masajı. Hay annem. Daha ucuz bak buralar. İçeride 300'e, burada 200'e satıyorlar. İçeride çok fazla sirkülasyon var. Burada o kadar fazla yok. O yüzden indirmişler. Ya işte eski Marmaris tatil yerleri, Antalya aynı hemen hemen. Ben size öyle örnek vereyim. Geçen gün söyledim hatta Metin'e de. Dedim ki Bali, Yunanistan, Tayland, Türkiye. Yani Tayland'da ucuz işçilik, çok fazla gezilecek yer var ama kalite düşük. Bali çok daha küçük ama işçilik artı kalite çok yüksek. Aynı Yunanistan'la Türkiye gibi. Tabii Yunanistan adaları da çok güzel ama bizim baktığında Fethiye, Muğla, Antalya'sıydı, işte Karadeniz'iydi. Hani çok zenginsin sen. Yunanistan'da bu kadar zenginlik yok. Tayland'da da böyle. O kadar fazla zenginlik var ki, o kadar fazla ada var ki. Şeyde bu yok. Yani Bali küçük bir ada zaten. Tayland'la kıyaslamak doğru olmaz. Phuket'le Bali'yi kıyasladığımda böyle bir sonuca çıkarabiliyorsunuz. Şimdi sahile çıktık. Sahilde su sporları, voleybollar, oturacak şezlonglar vesaire. Şezlonglar zaten 150-200 baht. Dün gittiğimiz Surin Beach'te 100 bahtı mesela. Değişiyor hep böyle. Thank you so much. How much jet ski? What you want? Some more? Like 30 minutes, 1,500 baht. Yes. Okay, thank you so much brother. Now? No, no, we are making video bro, You YouTube. want 1500 baht. Metin kaç para yapıyor? 1300 de. 1300. Nasıl, ucuz mu? Neye 1 1500 saat dedi? jet ski'nin. 1 saat değildir abi o. 30 dakikaydı pardon. 30 dakikadır. 30 dakika tek kişi. İyi abi, Türkiye fiyatlarına göre yarıya ucuz. Öyle mi? Yarı Türkiye'de yarıya ucuz. 2500 lira falan mı? Şöyle dolar bazında hesap edeyim. Yarım saat bineceğin zaman nereden baksan şu an Bodrum'da 150 dolar ödersin ya. O zaman çok daha fazla. 3 katı falan. Ama burada tabii kullanılan jetler gerçi bizimkilere benzer. Hatta iyi jetler. Neden böyle ben de bilmiyorum. Yakıt da aynı fiyat. Türkiye bu yandan birazcık Elektronik pahalı. ucuz ya burada. Evet, aslında doğru, ekipman alımı Olay o burada zaten. ucuz. Sahilden paraşüt olayı birazcık riskli. Onu da bir drone'la gösterelim. Ben Onu müsait bir bu vakitte akşam çekeyim. gösterebiliriz. Gün batımına gelip burada gösterebiliriz. Belki akşama doğru gelip bir voleybol da oynayabiliriz. Ama benim bir toplantı var 5-6 arası. Bir ajansla görüşeceğim. 1 saatlik bir toplantı olabilir. Ama o biter bitmez kaçabilirim, gelebilirim sen burada olursan. Sen çekersin burayı zaten Çekerim, Patong'u. çekerim. Şimdi arkadaşlar burası çok devasa bir sahil. Yani buradan başlıyor ta oradan buraya kadar sürüyor. İnanılmaz büyük bir yer. Geldiğinizde dediğim gibi isterseniz şezlonglarda, isterseniz kumda böyle güneşlenip zaman geçirebilirsiniz. Burası da neresi biliyor musunuz? İzmir'de Ilıca sahili var. Ilıca sahiline çok benziyor. Kumun rengi vesaire ama deniz bizim Ilıca'da çok daha güzel. Gerçi hava bozuk biraz da. Ben bunun çok güzel böyle çarşaf gibi olduğu dönemi hatırlarsınız. Videolarda vardı geldiğim zamanlar. Şimdi sezon dışına doğru çıktığımız için bozuluyor tabii haliyle. Videomuzda böyle bir video oldu. Günlük vlog, tanıtım amaçlı. İşte buraya geleceklerin özellikle rehber niteliğinde olabilecek bir video. Çünkü biz geldiğimizde çoğu şey bilmeyiz. Başka YouTuber'ları izleriz. Siz de bizi izlerseniz çok da yararlı olacağını düşünüyorum. Tekrardan söylüyorum. Sezar yeni sezon ürünlerimiz. Alırsanız mutlu olursunuz. Yazlık yerlerde çok keyifli. İnsanların gerçekten ilgisini çekiyor. Nereden aldın, bu marka kimin vesaire diye soruyorlar. Metin şahit, ben yalan söylüyorsam o söylesin. Yok abi, kesinlikle çok kez başımıza geldi. Nereden aldınız? Biz de alacağız. Hatta satışta yaptık birkaç tane. Aynen. Aynen. Bir Dikkat tanesini çekiyor. yapamadık. Zip kodu olmadı vesaire sitede. Onları da hem sorunu çözmüş olduk böylelikle. Çocuk Fransa'dan alacaktı. Arkadaşlar bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Enerjimiz eskisi kadar bu videoda yüksek değil de hissedebiliyorum. Çünkü yoğun bir süreçten geçiyoruz. Son zamanlar artık bir ay kaldı bu yolculuğun bitimine. O yüzden toparlayacağız ama. Şimdi tur gelecek, onlar bizi canlandırır. Hepinizi çok seviyoruz. Hoşçakalın.